Yüzünüzden soyduktan sonra cildinizdeki lekelerin gittiğini, yaşınızdan çok daha genç görünen güzel, pürüzsüz, aydınlık ve daha beyaz bir cilt tonuna geçtiğinizi göreceksiniz. Malzemeler kolay. Evde bulunuyor. Hadi üşenmeyin, kalkın şu tarifi birlikte hazırlayalım. Şöyle bir avuç, küçük bir avuç kuru nohutu aldım bir kaba. Üzerine bir bardak oda sıcaklığında su döktüm ve bunu bir gece bekletiyorum. Sonrasında bakın böyle yumuşuyor. Haşlamadım, sıcak suda bekletmedim ama bir gece boyunca nohutun böyle açılmasını, şişmesini ve o suya özünü geçirmesini sağladım. Suyuyla beraber o beklettiğim nohutları karıştırıcıma aldım. Bu karıştırıcı da sıvı kıvamda olduğu için biraz zorlandım ama böyle bir çırpıcıda, öğütücüde yaparsanız daha pürüzsüz, kıvamlı hale geliyor. Bunu bir kaba aktarıyorum. Şimdi bu temel malzemem. İçerisine yapacağım diğer eklemelerle harika bir tarif haline gelecek. Sadece bunun 2 yemek kaşığını alacağım. Ama kalanını kesinlikle dökmeyeceğiz. Bu temel malzememiz. Bu maskeyi her kullanacağımız zaman bundan alıp tarifi hazırlayacağız. Şimdi mısır nişastası geliyor. Elinizde pirinç unu varsa, mısır nişastası yok diyelim, pirinç unu var. Gene kullanabilirsiniz ama bu tarife en çok nişasta yakışıyor. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Mısır nişastası da fark etmez. Şimdi bir yemek kaşığı ölçüsünde mısır nişastasını döktüm. Bunu yavaş yavaş karıştırıyorum. Nişastayla özdeşleştireceğiz. Bakın bu maske cilt tonunu inanılmaz açıyor. Hemen bir kullanımda bile renkteki farkı göreceksiniz ve gözenekleri müthiş sıkılaştırıyor. Bir de kahve beyazlatıcı, yani süt tozu ekliyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı dolusu süt tozundan, şöyle küçük paketteki bir tane süt tozu yeterli olacaktır. Gerçekten gözenek sıkılaştırmada, peeling etkisiyle ölü deriyi atmada süt tozu da oldukça etkili ürünlerden birisi. Bakın böyle karıştırdıkça çok özlü, güzel bir maske elde etmiş olduk. Bunlar yeterli mi? Evet, böyle de kullanabilirsiniz ama biz biraz daha kuvvetlendirelim. Ne kullanalım? Limon kullanalım. Bir tane limonu kestim ve gene limon suyundan da bir yemek kaşığı ölçüsünde kullanıyorum. Ağartıcı özelliğiyle cildi aydınlatacağız, lekeleri gidereceğiz. Bu maskeyi akşam kullanacağız. Özellikle limon kullandığınız tarifleri akşamları uygulamaya özen gösterin. Çünkü cildimizi açıyoruz. Üst tabakayı temizliyoruz. Peeling etkisinin olduğu tariflerde özellikle limonla birleşmişse çok güzel ciltteki ölü deriyi atıyor, temizliyor, gözenekleri sıkılaştırıyor. Ama güneş ışığına maruz kalırsak o açılmış derimiz daha fazla lekelenebilir. Ben o yüzden akşamları temiz cildime maskeleri uygulamayı tercih ediyorum. Çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Bakın karıştırdım. Tarifim hazır. Kalan kısmı dediğim gibi ayrı bir kaba alıp buzdolabında 10 gün, 15 gün muhafaza edebilirsiniz. Kapağını güzelce kapatın. Bu maskeyi hani tekrar kullanacaksınız ya, haftada 2 ya da 3 kere yapacaksınız ya, o zaman çıkartacaksınız o baz malzemeden, nohut özünden kullanacaksınız. Ellerinize de lütfen yapın bunu. Boyun, dekolte, diz, dirsek hepsine kullanabilirsiniz. Bakın kalanını, o nohut özünü ayrı bir kaba alıyorum. Bu bana 10 gün, 15 gün kadar, haftada 2-3 uygulamayla yeterli olacak. Bunu buzdolabına gönderiyorum. O arada ellerime sürmüştüm. 20 dakika beklettikten sonra bakın böyle sertleşti, kurudu. Hafif suya batırıyorum. Böyle soya soya çıkartıyorum. 20 dakika sonrasında önce ılık sonra soğuk suyla cildinizi temizler. Peeling etkisiyle böyle ova ova bir güzel çıkartırsanız hemen cildinizin aydınlandığını, gözeneklerinin temizlendiğini, fazla yağ ciltten attığınızı göreceksiniz. Bu da sivilce oluşumunun önüne geçmiş olacak. Bakın çok ışıltılı oluyor, tertemiz oluyor. İlk kullanımdan itibaren bile farkı gösteriyor gerçekten. Sonrasında da cildimize iyi gelen bir nemlendirici sürün. Ben kendi yaptım şöyle güzel kremlerden biriyle de nemlendiricimi sürüyorum. Dilerseniz yağ da kullanabilirsiniz. Badem yağı kullanabilirsiniz. E vitamini ile gül suyunu karıştırıp çok güzel, hızlı, pratik, etkili nemlendirici ürünlerden birini elde edebilirsiniz. Ben böyle elime dokunmaya doyamıyorum. Tertemiz oldu. Bakın uygulamayı yaptığım eldeki beyazlığı görüyorsunuz. Birinci uygulamada bile cilt tonunu açıyor. Çünkü peeling etkisi var. Soyduk ölü deriyi, attık. Bakın ben açık tenli olmama rağmen hemen
farkı gösteren, çok beyazlatıcı, çok temizleyici, ışıltı katan güzel bir tarif. Şimdi bunu yüzümüze uyguluyoruz. Akşam kullanacağız dedik. Haftada 2 ya da 3 kere kullanacağız dedik. Gözlere sürerken dikkatli olacağız. Ama göz altlarına da uygulamayı yapabilirsiniz. Oradaki koyu renk halkalar, yorgun ifade, kırışıklıklar, çizgiler, onları da gidereceğiz. Özellikle cilt tonunuz aydınlansın istiyorsanız, içerisindeki fazla yağ cildinizin çıksın, sivilce oluşumundan meyilli bir cildiniz varsa, ondan kurtulmak istiyorum diyorsanız oldukça etkili. Geniş gözenek cildi biraz daha problemli gösteriyor. Onları temizledikten sonra da sıkılaşmasını sağlıyor. Dilerseniz maskeyi çıkarttıktan sonra şöyle gül suyuyla da bir temizleme yaparsanız, özellikle bu temizlenmiş cildinize bu maske sonrasında gül suyu uygulaması çok iyi gelecektir. Ben birçok maske, peeling etkisi olan maskeyi kullandıktan sonra gül suyuyla tekrardan bir temizlerim. Bakın 3 kat halinde uygulamaya yaparsanız, çünkü birinci katı sürüyorum, cildim onu bir güzel emiyor. Bekliyorum 5 dakika, ikinci katı sürüyorum, bekliyorum 5 dakika, üçüncü katı sürüyorum. 3 kat 20 dakika sonrasında cildinizde maske kuruyor. Çok daha güzel bir emilim sağlamış oluyorsunuz. Ben 3 kat 20 dakika uygulamamı yaptım. Boyun bölgesine de sürmeyi unutmayın. Dudak kenarındaki kırışıklıklar, alındaki kırışıklıklar hepsine iyi gelecek. 20 dakika bekledik. Sonrasında bakın maske böyle kuruyor. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken şey şu. Böyle hemen yüzümüzü yıkayalım, çıkartalım, atalım maskeyi değil de böyle bir parça su alıp cildinizde bunu böyle nazikçe ova ova çıkartırsanız, böyle hafif hafif çıkartırsanız ölü deriyi soyup atarsınız arkadaşlar. Alttan da size şöyle taze güzel cildiniz çıkmış olur. Çok daha pürüzsüz olmuş olur. Gerçekten böyle gençleştirici, beyazlatıcı, leke giderici güzel bir tarif yaptık. Nohut suyunun, o nohutun cilde verdiği o güzel faydalardan, vitaminlerden, minerallerden faydalanmış olduk. Fazla yağ atmasından, ölü deriyi gidermesi, cildimize elastikiyet kazandırması gibi özelliklerinden faydalanmış olduk. O yüzden çok güzel bir tarif yaptık diye düşünüyorum. Böyle bakın, biraz su alıyorum, ovalıyorum, atıyorum. Biraz su alıyorum, ovalıyorum, atıyorum. Lavabonun başına gidin. Böyle nazikçe, pes etmeden adım adım yaparsanız bakın alttan doku çıkıyor. Uygulamayı yaptığım yer kızarıyor. Kan akışı hızlanıyor. Tertemiz oluyor birinci uygulamada bile. Ben çok fayda görerek, çok severek yaptım. Umarım siz de İlk fırsatta şöyle bir avuç nohutu alır, üşenmez kalkar bu tarifi uygularsınız. Yüzümüzü yıkadık. Sonrasında da nemlendiriciyle masajımızı aşağıdan yukarı, içten dışa yaptık. Ve çok güzel hissettik kendimizi. Umarım kullanır ve fayda görürsünüz. Ben birkaç video daha bıraktım. Umarım onları da izlersiniz. Bir de kendinize çok iyi bakarsınız. Sağlıcakla, bay bay.